Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Şimdi de Akhisar Süperşarjır'dan Bodrum'a, eve varana kadar olan seyahatimizle ilgili bir paylaşım yapacağım. Seyahatimize başlıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Google haritalardan evin konumunu bularak bir navigasyonda rota oluşturdum. Bu oluşturduğum navigasyondaki rotayı paylaş diyerek Tesla'ya gönderdim. Tesla'ya direkt olarak haritadaki navigasyonu attı. Navigasyon verisini Tesla'nın haritasına attıktan sonra da bu şekilde bize bir rota verdi ve oraya vardığımızda ne kadar şarjımızın kalacağını gösterdi. Ben aynı zamanda bunu Relive'dan da kayda alacağım. Onu da sizinle paylaşacağım. Şimdi yolculuğumuza başlıyorum. Bakın, hiç vitese burada ellemeden, yani vitesi D'ye almadan frene basıp çekerek bir defa direkt ileri vitese kendisi aldı. Otomatik vitesi aktif hale getirdim çünkü. Yolda tekrar görüşürüz. Ara ara biraz sohbet ederiz. Ara ara yolda sohbet edelim demiştim. Şimdi size Tesla'nın otopilotuyla ilgili ve adaptif cruise kontrolüyle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Örneğin ben şimdi burada sadece adaptif sürüş kontrolünü devreye aldım ve 110 km sabit hıza ayarladım. Önümüze bir araç gelecek. Şimdi birazdan yaklaşıyoruz o araca. Araca yaklaştıkça hızımız azalacak. Yani aradaki mesafeye göre bu hızı kendisi ayarlıyor. İki araç arasındaki mesafeyi de tekerleği böyle sağa ya da sola yaparak ekrandan görebiliyorsunuz. Mesela şimdi ben bakın 4 araç mesafe bıraktım. 5 birim mesafe bıraktım. Ortalama bir şey. 7'ye kadar bunu ayarlayabiliyoruz. Şimdi tekrar 5'e düşürdüm ve adaptif cruise kontrolü tekrar 110'a çıkarttım. Evet, adaptif cruise kontrol şu anda 110'da. Peki bir de otopilot var. Yani iki tane şeridin arasında ortalayarak götürme var. Bu şerit arasında ortalama yapmıyor. Ben niye böyle yaptım? Çünkü ya sürekli işte kamera kapatılmayınca işte oraya baktın, telefona baktın, şuna baktın diye otopilotu iptal ediyor ve sürüş sonuna kadar onu kullanamıyorsunuz. Ama bunda öyle bir uyarı yapmıyor. Adaptif cruise kontrolde bunu kullanabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde bunu iptal etmiyor. Yani yanlış yaptın, oraya baktın, yan battın, çamura battın demiyor. Ama otopilotta öyle bir yasak getirebiliyor. Otopilot ve adaptif cruise kontrol arasındaki seçimi ise menüden yapıyoruz. Şu anda hareket halindeyken ona izin vermiyor. Ama sürüşe başlamadan önce onu ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz otopilotu devreye alıyorsunuz, isterseniz adaptif cruise kontrolü devreye alıyorsunuz. Daha sürüşün başındayız. Sürüşle ilgili bir bilgi vermeye şu anda gerek yok. Klimamız açık. Saat 10'u 20 geçiyor ama 32 derece şu anda hava sıcaklığı dışarıda. Biz de 19 dereceye ayarladık klimayı. Çünkü biraz içerisini daha serin yapsın dedik. Birazdan onu klimanın derecesine ayarlarız veya kademesini ayarlarız, fan hızını. Bu şekilde devam ediyoruz. Yola çıkalı 100 kilometre oldu. Süperşarjır'dan çıkalı. Tam da 1 saat oldu. Yani ekrandan göreceğiniz üzere 104 kilometre. Yani hız ortalamamız 104 kilometre bölü saat olmuş. Ama ben 110 kilometrenin altına hiç düşmedim. İşte o Süperşarjır'dan çıkarken 1-2 dakika o şekilde geçiyor bir şekilde. Gişeler var. Bir de İzmir şehir trafiğinde böyle önüne araç geldiğinde sollamalar falan derken gerçek hız ortalamanız bu kilometreleri buluyor zaten. 16 kWh civarında tüketim. Gayet iyi. Rüzgar da çok fazlaydı yalnız otobanda. Otobandan çıktıktan sonra hala da öyle. Çok fazla sol taraftan gelen bir rüzgar var. Aracın rigidliği çok iyi. Beğendim yani aracın sürüş dinamiklerini. Bu arada adaptif sürüş kontrolün şöyle bir faydası da var. Diyelim ki sinyal verdiniz. İşte öndeki araç 95 ile gidiyordu örneğin. Ben kendi hızımı korumak üzere sola sinyal verdim ve gidiyorum. Adaptif cruise kontrol devreden çıkmıyor. Ama otopilottayken eğer sinyal verip herhangi bir şekilde şeridin dışına geçerseniz, soldan geçtiniz, sinyal verdiniz, aracı geçmeye çalıştınız, otopilot devreden çıkıyor. Hız da devreden çıkıyor. Ama burada yani adaptif cruise kontrolde hız devreden çıkmıyor. Otobandan sonra karayollarının trafiğinde zaten çok aşırı yüksek hız doğru bir şey de değil. Yani benim kendi sürüş tarzım da bu şekilde. Ben geçen sefer İşte videoya da koydum.
130-120 kilometre hızlarla sürüşü tamamen size bir referans olması, bir faydası olması, bir fikir vermesi açısından çekmiştim. Yoksa benim her zaman uzun yoldaki sürüşüm 110 kilometre saat hızlarda oluyor. Yani bazen 120 kilometre saat hızlara çıkıyor bu. Genellikle bu şekilde ilerliyorum. Daha güvenli bir sürüş, daha böyle etrafımı gözlemlemek falan benim hoşuma gidiyor. Bazı yerlerde de duruyoruz zaten. Bu Tesla'nın bir özelliği de şu. Diyelim ki sinyal verdik. İşte ben sağa sinyal verdim. Burada ekranda çıkıyor zaten, bakın görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde sinyal koluna dokunmadan siz diğer şeride geçtiğinizde o kayboluyor. Mesela bakın şimdi sol şeride geçiyorum. Sol şeride geçtim ve sinyal kayboldu. Yani sizin sinyali tekrar yerine getirmenize gerek kalmıyor. Çok az kaldı. Bodrum'un girişindeyiz zaten. Güvercinliği de geçtik. Haliyle yolda şehir geçişleri Söke'den sonra, Söke'nin merkezinden sonra şehir geçişleriyle birlikte trafikte olduğu için hem hız ortalamamız düştü hem de yakıt tüketimimiz düştü. Şu anda 14 kWh'in biraz üzerindeyiz. 14.4 kWh. Hep klimamız açıktı. Eşim 19 derecede, benimki 21 derecede. Onu da ayarlayabiliyorsunuz zaten. O da güzel bir şey. Çift bölgeli klima olması. Yani bu şekilde tüketimle geldik. Uzun yol tüketimimiz bu şekilde ve bize en baştan navigasyonun verdiği gibi yaklaşık %25 bataryamızda kapasite kalmış olacak. %75'iyle, hatta %74'üyle, 73'üyle diyebilirim. Çünkü %99'a kadar şarj etmiştik. 110 kilometre hızları geçmeden, 110 kilometre sabit hızları koruyarak şehir geçişlerinde de yaklaşık 90-100 kilometre hızlarda Akhisar'dan Bodrum'a varmış oluyoruz. Güzel bir veri. Yani bu veriye göre baktığımızda bu sürüş koşullarında 400 kilometre rahatlıkla yapılabilmiş oluyor. Hadi biz bunu işte biraz daha hız yaptığımızı düşünelim. Topografik koşullar biraz daha kötü olduğunu düşünelim. İnişlerin, çıkışların fazla olduğunu düşünelim. Yani rahatlıkla 360, 370, 380 kilometreler uzun yolda yapılabilecek gibi duruyor. Ama benim sürüş koşullarıma göre 400 kilometre çok rahatlıkla yaparım gibi duruyor. Şimdilik yolculuğumuzun sonu bu şekilde. Son verinin ekran fotoğrafını da alırım. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi GPS uygulaması Relive animasyonu görüntüsü eşliğinde kısa bir analiz yapmaya çalışayım. Bu rotayı ben çok farklı elektrikli araçlarla gidip geldim. Gidişle dönüş arasında yaklaşık %5 ile %10 arasında fark oluyor. Çünkü Bodrum'dan Akhisar'a gidilirken bir rakım çıkılmış oluyor yaklaşık 200 metreye yakın. Oysa Akhisar'dan Bodrum'a gelirken 200 metrelik bir rakım inişi olmuş oluyor. Ama iniş ve çıkış çok fazla olduğu için grafikten görüleceği üzere çok büyük farklar olmuyor. Çıkarken harcadığımız enerjiyi inerken rejenerasyon aynı şekilde geri kazanmıyor. Bir miktar kazansa da aynı şekilde kazandırmıyor. Hız grafiğine baktığımızda ise zaten yaklaşık ilk 220 kilometreyi, yani Bafa Gölü'ne kadar olan kısmı 110 kilometre sabit hızla gelmişim. Hatta bir miktar daha üzerinde hızla gelmişim. Ondan sonra ise Milas'a kadar, yani yaklaşık 70-80 kilometreyi ise 100 kilometre ile 105 kilometre aralığında gelmişim. Son 50 kilometrelik mesafeyi ise Bodrum trafiği, Bodrum'un virajlı yolları nedeniyle yaklaşık 90 kilometre bölü saat hızla gelmişim. Bu açıdan baktığımızda aslında gidiş dönüş enerji tüketimi ortalaması yaklaşık 15-15,5 kilowatt saat civarlarında olur. Bu da demektir ki bu mevsim koşullarında 110 kilometrelik sabit hız korunmaya çalışılarak 400 kilometrelik bir menzile sahip olabileceğimiz anlamına gelir. Bu 380 ile 400 kilometre arasında değişir. Yol, rüzgar ve iklim koşullarına bağlı olarak bunun değişebileceğini unutmamak gerekir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.